Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma, sayfama abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi size bu çantanın tarifini anlatacağım. Bu şekilde ben deri bir çıt çıtlı kapak yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamızın içi. Evet, bu şekilde çıt çıtını diktim. Deri askımızı buraya diktim. Kapağımızı. Bu anlatımın tarifin içinde askısının örülüşü de var. Direkt buradan örülüyor zaten, çantanın devamı gibi. Tabanın örülüşünü de anlattım. Ve hepsinin ölçülerini videonun sonunda da bulabilirsiniz. Ne kadar olduğunu, çantamızın ölçülerini. Çantamıza 2 tane ip almıştım. 1,5 tane ip gitti. Bu arada onu da söyleyeyim. 2 tane ip alırsanız yeterli olur. 1,5 tane ip gidiyor tarif için. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızın ipi bu arkadaşlar. Polipropilen makrame ipi 4. Hobbiton'un 4. %100 polipropilen 2,5 milimlik kalınlığı ipimizi. 200 gram ve 225 metre. Ağırlığı 200 gram, uzunluğu 225 metre. Bu şekilde. Evet, polyester bir makrame ipimiz. Şimdi ne kadar kullandığımı ördükten sonra size söyleyeceğim, ne kadar ip gittiğini. Şimdi bende bunun gibi 2 tane ip var. 2 tane ip almanız yeterli olur. Yani bir tanesi yetmeyebilir. Ördükten sonra söyleyeyim ben. Bu ipimizin renk numarası 30. Evet, bu şekilde ipimiz, bu iple öreceğiz ve 4 milim tığımız var. 4 milim tığla ve bu ipimizle örüyoruz. 200 gram, 225 metre. Çantamızı 4 milim tığla öreceğiz ve polyester makrame bir ipimiz var. Şu şekilde bir halka yapalım ve buraya sabitleyelim ipimizi. Şimdi 15 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincirimizi çektik. Bu sonuncu ilmeğe batmayacağız. Diğer ilmeğe batarak sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Burada zincirlerimizin üstüne birer tane sık iğneler yaparak 14 tane sık iğne yapacağız. Başa kadar 14 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane zincir çekelim ve döndürelim modelimizi. Ve ilk sık iğne tepesinden başlayalım sık iğnelerimizi yapmaya. Yine buraya 14 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu kenardakine de batıyoruz. 14. Evet, tekrar bir zincir çekelim ve modelimizi çevirelim. Şimdi buraya yine 14 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra bir zincir çekip tekrar geri döneceğiz. Ve bu şekilde çantamızın tabanını istediğimiz boya gelene kadar örüp gelelim. Evet, 14 tane yapmış olduğumuz sık iğneyi 36 sıra örüp geldik. Şimdi ölçüsünü vereyim, ne kadar olduğunu. Bu şekilde eni 20 santim. Uzunluğu 20 santim.
Eni de 8 santim oldu tabanımızın. Evet, 30 sıra ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Çifter çifter sayıyoruz. Bu çizgi gibi görünen yerleri 2 sıra var çünkü orada. Evet, 36. sıramızı örüp geldik ve bir zincirimizi çektik ve modelimizi döndürüyoruz. Bu ilk sık iğne boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Evet, 2 tane sık iğnemizi yaptık. Diğer sık iğnelerin hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Bu birinci sık iğneyi çift battığımız sık iğnenin ilk batmış olduğumuza, yani zincirden sonrakine yer belirleyicimizi takalım. Evet, hepsine birer tane sıranın başına kadar, şu sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Köşeye kadar anlatayım. Ondan sonrasını göstereceğim nasıl olduğunu. Evet, kenardaki sık iğneye kadar sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bu boşluğa yine 2 tane sık iğne yapalım. Bir, aynı yere bir tane daha sık iğne yapalım. Evet, şimdi bu kenarı öreceğiz. Bu şekilde çevirelim yan kenarına. Ve bu batmış olduğumuz boşluğa değil, diğer bu altta gördüğümüz çizginin devamındaki boşluğa, buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Yani bir tane bu yukarıdaki sıranın sonuna yaptık. 1, 2, 3, 4. Bir de döndüğümüz yere 2 tane battık. 4 tane köşede sık iğnemiz oldu. Şimdi bu kenardaki sık iğnelerimizi şu şekilde batıyoruz. Buraya 2 tane battık. Buna bir tane batalım. Bu çizginin, bu ters ördüğümüz yerdeki sık iğnelerin kenarındakine bir sık iğne. Bir de bu alttaki çizginin devamına denk gelen boşluğa sık iğne. Evet, bir çizginin denk geldiği boşluğa, bir düz gelen çizginin olduğu yerdeki boşluğa. Evet, bu şekilde bütün burada gördüğümüz çukurlara birer tane sık iğnemizi köşeye kadar yapalım. Evet, bu şekilde bu kenara kadar birer tane sık iğnemizi yapalım. Burada tekrar görüşelim. Evet, bu köşeye kadar birer tane sık iğnemizi örüp geldik. Ve burada en sonuncu batmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapalım. Ve şimdi bu zincirlerimizi başladığımız yere batalım. 2 tane de oraya yapacağız. Sık iğne. 1, 2. Yine bu köşeye kadar birer tane yapalım. Şu şekilde 2 kanadına birden batıyoruz. Zincirlerimizin diğer yönü, bu ilk başladığımız yer. Birer tane sık iğnemizi yapalım. Burada 14 taneydi. Tabi arttırmalarla artıyor. 16 olacak bu kenarlarda sık iğnemiz. Şimdi bu köşeye de 2 tane yine sık iğnemizi yapalım. 2. Evet, şimdi modelimizin kenar kısmını öreceğiz. Bu kenar kısmında da yine bu köşeden, bu çizginin devamındaki yerden başlıyoruz. 2 tane batacağız yine buraya. Ve diğerlerine birer tane. Bu sıraya denk gelene bir tane. Diğer sıraya denk gelene bir tane. Bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapalım.
her çizgi gibi görünen sıranın sonuna bir tane yapıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimiz tabanımızın kenarını bu kenara kadar sık iğnemizi örüp gelelim. Kenara kadar sık iğnemizi örüp geldim. Yine bu son battığımız sık iğnenin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapalım. Ve bütün tabanımızın kenarı boyunca burada 106 tane ilmeğimiz oldu şu anda. 106 tane ilmeğimiz var. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batalım ve bir kaydırma yapalım. Ve buraya bir zincir çekelim. Ve şimdi modelimizi döndüre döndüre öreceğiz. Onun için bu şekilde geriye dönüyoruz. Ve bu ilk dibindeki sık iğnemize batmayalım. Bu yanındakinden bu şekilde bir ilmek çıkaralım. Diğerinden de bir ilmek çıkaralım. 1, 2, 3. Diğer sık iğneden de bir ilmek çıkaralım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimiz var tığımızda. Bunların hepsini bir örelim. Ve yer belirleyicimizi burada oluşan tepemize batalım. Evet, taktık yer belirleyicimizi. Şimdi buraya da bir tane zincir çekip bunu sabitleyelim. Evet, şimdi bu en son batmış olduğumuz, bu sonuncu ilmeğimizi çıkarmış olduğumuz yere batacağız. İlk ilmeğimizi oradan çıkaracağız. Şu şekilde 1, 2, 3. 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Tığımızdaki ile beraber 4 tane oluyor. Bunların hepsini bir seferde örüyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar buradan başlıyoruz. Bu sonuncuyu yaptığımız boşluktan başlayacağız tekrar. Evet, buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Diğer sık iğneden de bir ilmek çıkarıyoruz. Diğerinden de bir ilmek çıkarıyoruz. Ve 4 ilmeği beraber örüp bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu kadar. Bir tığımızda vardı, 2 oldu. 2, 3 tane sık iğnelerden ilmek çıkarıp dördünü bir örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yine aynı. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkarıyoruz. Dördünü bir örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu kadar. Bu modelimizi bu şekilde tabanımızın etrafında dönüp gelip buraya kadar örelim. Aynı şekilde burada görüşelim. Evet, bir sıra modelimizi uygulayıp geldim. Gösterdiğim şekilde. Ve sıra sonumuzda nasıl bitirdiğimizi göstereyim. Yine bir tane zincirimizi yaptık birleştirdikten sonra. Ve bu en son battığımız ilmekten bir ilmek çıkaralım. Ve önümüzdekinden bir ilmek çıkaralım. Ve burada şu şekilde batıyoruz. Bu ilk battığımız ilmek çıkardığımız boşluktan, şuradaki boşluktan ilk ilmek çıkardığımız bu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Ve bu 4 ilmeğimizi şu aynı yere batıyoruz. Bu ilk battığımız yere. 4 ilmeği bir seferde çıkarıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Evet, bu yer belirleyicimizi çıkarmayacağız. Yer belirleyicimizin olduğu yere bu şekilde batıp bir kaydırma yapalım ve bir zincir çekelim. Ve modelimizi ters çevirelim. Şimdi döne döne öreceğiz. Yani bir geri, bir tersten, bir düzden öreceğiz. Şimdi bir zincir çektik ve geri döndük. Bu ilk sık iğne boşluğuna batmayacağız. Direkt burada oluşturmuş olduğumuz modeli yaptığımızda oluşan bu çukura batacağız. Buradan bir ilmek çıkaracağız. Ve bu iki
modelin arasında kalan ilmekten bir ilmek çıkaralım. Ve bu zincir çektiğimiz yerden yine burada oluşan ilmeğin tepesinden bir ilmek çıkaralım. Bu şekilde 4 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini bir seferde çıkaralım ve bir zincir çekelim. Şimdi buraya da bir yer belirleyici takalım. Evet, buraya da yer belirleyicimizi taktık. Bunu hiç çıkarmayacağız. Buraya dönüp dolaştığımızda bunun olduğu yerden de ilmek çıkaracağız. Bunu kaybetmeyelim bu yeri diye. Bu burada dursun. Buradan ilmek çıkardığımızda çıkaracağız bunu. Göstereceğim o sırayı da size. Bu da sıra başımız zaten. Döndüğümüzde taktığımız sıra başımız. Evet, bir zincirimizi çektik. Modelimizi birleştirme zincirini. Ve şimdi en son battığımız ilmek boşluğundan yine bir ilmek çıkaralım. Ve bu ilmekleri birleştirdiğimiz yerden bir ilmek çıkaralım. Ve yine buradaki modelimizin üstüne yapmış olduğumuz zincirden bir ilmek çıkaralım. Ve 4 tane ilmeğimiz oldu yine tığımızdaki ile beraber. Bunların 4'ünü hepsini bir seferde örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz buraya. Bir kez daha göstereyim. Bu en son ilmek çıkardığımız yerden bu modelin oluştuğu yerin çukurundan, tepesinden bir ilmek çıkaralım. Ve bu aradaki geçiş ilmeğinden bir ilmek çıkaralım. Ve buradaki modeli oluşturduğumuz yerin yine tepesinden bir ilmek çıkaralım. Ve bu 4'ünü bir seferde örelim. Ve bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. 1, 2, 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Ve hepsini bir seferde örüyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Yine aynı çıktığımız yerden, bu bol olan yerdeki ilmekten ve bu yuvarlağımızın oluştuğu yerden bir ilmek çıkarıp 4'ünü bir örüp bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Sıra başına kadar aynı modelimizi uygulayalım ve sıra başına nasıl geçiş yaptığımı size anlatacağım burayı. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp geldim. Bu sonu beraber örelim. Şimdi bu sonuncuda yine burada birleştirme zincirimizi çektik ve buradaki yine en son battığımız yerden bir ilmek çıkaralım. Aynı modeldeymiş gibi. Sonra diğer bu yer belirleyicimizin olduğu yerden bir ilmek çıkaralım. Bu yer belirleyicimizi çıkaralım buradan. Üst sıraya çıktığımızda oraya takacağız onu. Bu şekilde ilmek çıkardık. Ve burada yine en başta batmış olduğumuz bu ilmeğimizi oluşturduğumuz boşluğa batarak oradan da bir ilmek çıkarıyoruz. Bu yer belirleyicimizi çıkarmayacağız. Çünkü şimdi dönüp geldiğimizde bu yer belirleyicisinin olduğu ilmeğe bu ilmeğimiz denk geliyor. Yeri belli olsun diye onu çıkarmayalım. Karıştırmayız derseniz siz çıkarabilirsiniz. Şimdi 4 ilmeğimiz oluştu ve hepsini bir örelim. Bir zincirimizi yapalım. Ve bu yer belirleyicimizin olduğu yere kaydırmayla sıramızı birleştirelim. Ve bir zincir çekelim. Şimdi yine modelimizi çeviriyoruz. Bir zincir çektik ve çevirdik. Modelimizin, çantamızın iç yüzü burası. Şimdi bu dibinde gördüğümüz ilmeğe batmıyoruz. Diğerine batacağız. Bu modelimizi uyguladığımızda yapmış olduğumuz tek zincir boşluğuna yapıyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Ve bu modelimizin ilmeklerini ördüğümüz yerden bir ilmek çıkarıyoruz. Ve burada modeli oluşturduğumuz yere yaptığımız zincirden yine bir ilmek daha çıkarıyoruz. Ve 4'ünü hepsini bir örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bu zinciri unutmayın arkadaşlar. Bu zinciri unutursanız ilmek sayınız azalır. Bu sefer üst üste denk gelmez. Modelimiz yanlış oluşur. Tam bu şekilde küçük minik minik yıldızlar oluşmaz. Karman çorman bir şey görünür. Onun için bu zinciri çekmeyi unutmayın. Ve zincirimizi çektik ve bu modeli en son yaptığımız yerden bir ilmek çıkarıyoruz. Önümüzdeki ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz.
Ve burada yapmış olduğumuz zincirden yine bir ilmek çıkarıyoruz. Ve dördünü bir seferde örüp bir zincirimizi çekiyoruz. Evet, yine aynı en son yaptığımız yerden, önümüzdeki ilmeklerden ve burada oluşturduğumuz ilmeklerin ortasındaki zincirden ilmek çıkarıp hepsini bir örüp bir zincir çekiyoruz. Evet, modelimizi örmesi bu kadar. Tabi burada ilk başta yaptığımız yere yer belirleyicimizi takmayı unutmayalım. İlk dönüp bir zincir çekip dönüp burada ilmeklerimizi birleştirdiğimiz yere yer belirleyicimizi takıyoruz yine. Bunu unutmayalım. Evet, ben bu sıranın da birleştirmesini göstereyim. Ondan sonraki sıraları göstermeyeceğim. Evet, buraya kadar örüp gelelim. Evet, sıra başına kadar aynı modeli uygulayıp geldim ve birleştirme yerine yine bir tane zincirimizi çekerek topladık modelimizi. Yine bu en son battığımız yerden bir ilmek çıkarıyoruz ve bu yer belirleyicimizi taktığımız yerden bir ilmek çıkarıyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Üst sıraya çıkınca ilk yaptığımız modele takacağız. Evet, bu şekilde bir iki tane ilmeğimizi çıkardık ve burada ilk başta yapmış olduğumuz birinci ilmeği çıkardığımız boşluğa batıp buradan bir ilmek çıkaralım. Yer belirleyiciye dokunmuyoruz, orada kalacak. 4 ilmeğimizin hepsini bir örüyoruz ve bir zincir çekelim buraya. Yer belirleyicimizin olduğu yere kaydırmayla sıramızı birleştirelim ve bir zincirimizi çekelim ve modelimizi bu şekilde çevirelim. Şimdi dış yüzünden öreceğiz, ön yüzünden. Bir zincirimizi çektik. Bu ilk baştaki ilmeğe batmıyoruz. İkinci ilmeğe, bu modelimizi oluşturduktan sonra yaptığımız zincir vardı. Oradan bir ilmek çıkaralım. Ve bu alttaki modelimizi birleştirdiğimiz yerden bir ilmek çıkaralım. Ve bu modelimizin ortasına yine yapmış olduğumuz zincirden bir ilmek çıkarıp bu dördünü hepsini bir örelim ve bir zincir çekelim. Sonuncu ilmeği çıkardığımız yerden modelin ortasından bir ilmek çıkaralım. Ve modelin hepsini bir ördüğümüz yerde, birleştirdiğimiz yerdeki yerden bir ilmek çıkaralım. Ve bu modelin ortasına yapmış olduğumuz zincirden bir ilmek çıkaralım. Ve bu dördünü hepsini bir seferde örelim. Ve zincirle sabitleyelim. Evet, bu şekilde modelimiz. Yine unutmayalım, ilk yapmış olduğumuz bu zincir çekip buraya yapmış olduğumuz ilk model birleşim yerine yer belirleyicimizi takalım. Bu sırayı dönüp geldiğimizde buraya kaydırma yapıyoruz. Buraya da üçlü modelimizin ortasındakine yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. 1 2 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Dördünü bir seferde örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bu kadar modelimiz. Yalnız battığımız yerlere dikkat edeceğiz. Ve buradaki bu zinciri çekmeyi unutmayacağız ki bu modelimiz oluşsun. Hep bu yuvarlakların içindekine batacağız. Birinci ve ikinci sonuncu ilmeğimizi. 1 2 3 tane ilmek çıkaracağız. 1 2 3 1 2 3. Evet, modelimiz bu şekilde. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı modeli örüyoruz. Ben örüp geldikten sonra size ölçüsünü vereceğim. Ve bu şekilde modelimiz. Burada küçük küçük yıldızcıklar oluşuyor. Minik minik küçük küçük yıldızcıklar oluşuyor. Evet, modelimiz böyle bu şekilde. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Ben döne döne bu boyuta kadar örüp geldim. Kaç sıra ördüğümü hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra ördüm. Yani bu örneğimizi 13 sıra uygulayıp geldim bu şekilde. Evet, santimini de vereyim ben size.
şu şekilde ölçünce yüksekliği 16 santim oldu. Evet, 16 santim yüksekliği. Şimdi örüp geldim ve yer belirleyicimize kadar sonuncu sıramızı ördük. Burada modelimizi nasıl bitirdiğimi göstereyim. Sıramızın sonunu. Evet, bu şekilde yine bir zincirimizi çektik. Modelimizi bu şekilde topladık. Ve sonuncu battığımız ilmeğin olduğu yerden bir ilmek çıkaralım. Yer belirleyicisinin olduğu yerden de bir ilmek çıkaralım. Yer belirleyicimizi çıkaralım burada. Ve buradaki sıra başımızdaki yer belirleyicimizin olduğu yerden, yine bu ilmeğimizin olduğu yerden alttan bir ilmek daha çıkaralım. Ve hepsini bir seferde bu şekilde çıkaralım. Ve bir zincirimizi çekelim. Evet, çantamızın uzunluğu bitti. Şimdi burada ipimizi keselim. Daha ince uçlu bir tığ alıyorum ben. Ve ilmeğimizi buradan çıkardık bu şekilde. Ve yer belirleyicimiz bu ilmekteydi. Biz bu ilmekten tığımızı geçirelim bu şekilde. İsterseniz iğne ile yapabilirsiniz. İğneyi takıp buradan geçirebilirsiniz. Ve sık iğnemizin altından bu şekilde arkaya doğru ilmeğimizi çektik. Ve buradan altından ilmeğimizi çıkardığımız zincirin içinden yine geriye doğru ilmeğimizi çekelim. Bu şekilde düzenleyelim burayı. Evet, bu şekilde devamıymış gibi duruyor. Şimdi bu çıkardığımız ilmeği buradaki ilmeğin altından geçirelim. Bu şekilde daha düzgün duruyor. Şimdi buradan çantamızın içine doğru geçirelim bu ipimizi. Ve burada kaybedelim. Aralarından geçirerek bu ipimizi, bitiş ipini. Şimdi bu kenarlara askımızı öreceğiz. Onu anlatacağım size. Bu ipimizi, ucumuzu içinde kaybedelim. Temizleyip gelelim. Evet, ucumuzu bitirip kaybettikten sonra şimdi bu tabanın ortasından bu şekilde hizalıyoruz. Şöyle tığımızı alayım ben. Bu kenardan sayınca tam orta çizginin olduğu yerdeki yıldızımıza denk gelen sırayı takip ediyoruz. Ve bu yıldızımız orta noktamız. Ve buradaki yıldızımızın yanındakinin bir üstüne yer belirleyicimizi takıyoruz. Ve arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sayıp 7.'ye takıyoruz diğerini. Yani buradaki yıldızımızın bir üstündekine ve buradaki yıldızımızın bu şekilde 1, 2, 3.'nün bir üstüne olmuş oluyor. Yer belirleyicilerimizi buralara takıyoruz. Tabi arka kenara, arkasına denk gelen yerlere de yine aynı şekilde ortasındaki yıldızı hizalayıp yanındakinin bir üstüne, bu yanındakinin de bir üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye yer belirleyicimizi takıyoruz. Ve buralara kenar öreceğiz şimdi. Evet, şimdi kenarını örmeye başlayabiliriz. Evet, askımızı örmeye başlayabiliriz. Şimdi bu yer belirleyicimizi taktığımız yerden, yani ortadaki yıldızımızın yanındakinin tepesine taktığımız yerden tığımızı geçirelim. Bunu çıkarayım buradan. Evet, yer belirleyicimizi çıkardığımız yerden tığımızı taktık ve ipimizi buradan geçiriyoruz. Şimdi buradan bir ilmek çıkardık. Aynı modelimizi uygulayacağız. Yanındakinden de bir ilmek çıkarıyoruz. Şu ipimizi de içinden yürütelim. Buradan bir ilmek çıkardık. Yanındakinden bir ilmek çıkardık. 2.
Buradan da bir ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimizi çıkardık. Bu başlangıç yerinde bu 3 ilmeğimizi toplayacağız ve bir zincir çekeceğiz. Bu ipimizi de sıkıştıralım altta. İçinde yürütelim bu ipimizi de. Şimdi yer belirleyicimizi bu altta yine toplamış olduğumuz ilmeklere takalım. Evet, bu şekilde bir zincirimizi çektik. Yine bu sonuncu battığımız yerden bir ilmek çıkaralım. Önümüzdeki bu uzun yerden yine bir ilmek çıkaralım. Ve buradaki modelimizin ortasındaki yerden bir ilmek çıkaralım. Ve bu tığımızdaki 4 ilmeği yine toplayalım ve bir zincir çekelim. Unutmayalım zincirleri. Şimdi tekrar aynı modeli diğer kenara kadar uygulayacağız. Evet, yine 4 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini bir örüyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar dolamıyoruz. Buradan bir ilmek çıkaralım. Diğer bu uzun yerden de bir ilmek çıkarıyoruz. Ve modelimizin ortasındaki zincirden de bir ilmek çıkarıyoruz. Ve hepsini bir seferde örelim ve bir zincirimizi çekelim. Evet, yine aynı 1 2 3 tane ilmeğimizi çıkaralım ve hepsini bir seferde çekip zincir çekelim. Evet, modelimizi bu kenardaki yer belirleyicisine kadar bu şekilde öreceğiz. Bu kenara kadar örüp gelelim. Evet, yer belirleyicisine kadar modelimizi uygulayıp geldim. Ve şimdi bu sonuncu modelimizi birlikte uygulayalım. Yine bir zincirimizi çektik ve bu battığımız ilmekten bir ilmek çıkaralım. Önümüzdekinden bir ilmek çıkaralım. Yer belirleyicisinin olduğu yerden bir ilmek çıkaralım. Ve bu dördünü hepsini bir örelim. Bir zincirimizi çekelim. Ve modelimizi çeviriyoruz. Şimdi bu yer belirleyicisini üstte yapacağımız modele takacağız. Evet, bu önümüzdekine değil, yine modelde uyguladığımız gibi buna değil, buna batarak, bu oluşturduğumuz yuvarlağın ortasına batarak modelimizi yapmaya başlayalım. Bir tane çıkardık, 2 tane çıkardık, 3 tane ilmeğimizi çıkardık ve bu dördünü hepsini bir örüyoruz ve bir zincirimizi çekiyoruz. Buraya takalım yer belirleyicimizi. Evet, şimdi devam ediyoruz aynı modele. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Buradan da bir ilmek çıkarıyoruz. Aynı çantamızı ördüğümüz model gibi bu yuvarlaktan bir, önümüzdekinden 2 ve bu yuvarlaktan 3 tane ilmek çıkardık ve dördünü bir seferde ördük ve bir zincirimizi çektik. Evet, modelimiz böyle. Şimdi buradan bu yer belirleyicimize kadar aynı şeyi, aynı modeli örüp gelelim. Evet, modelimize kadar bir sıra örüp geldik. Sonuncuyu beraber örelim yine. Bir zincirimizi yaptık. Yine bunu çıkardığımız yerden bir ilmek çıkaralım. Önümüzdekinden de bir ilmek çıkaralım. Ve burada yer belirleyicisinin olduğu yerden değil, bu modelimizin ortasındakinden bir ilmek çıkaralım. Ve bu dördünü hepsini bir örelim. Bir zincir çektik. Yine modelimizi çevirelim. Şimdi bu birinciyi atlıyoruz. Diğer bu modelimizin ortasındakinden başlayalım. 1 2 yine bu modelimizin ortasındaki 3 taneyi çıkardık. Bu tığımızda 4 tane var. Hepsini bir örüp bir zincir çekelim. Diğer belirleyicimizi buradan çıkarıyoruz. Ve bu ilk oluşturduğumuz modele takıyoruz. Zincire değil, modele takacağız. Tabii ki. Evet, buraya takıyoruz. Şimdi yine bunu battığımız yerden bir ilmek çıkaralım. Bu uzun olan ilmekten bir ilmek.
Bir de bu modelimizin ortasındakinden bir ilmek çıkaralım, toplayalım ve bir zincir çekelim. Evet, bu şekilde yine bu sırayı buradan bu şekilde buraya kadar örüp gelelim. Evet, yine yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldik. Burada yine bir zincirimizi çektik ve çıktığımız yerden bir ilmek, önümüzdeki yerinden bir ilmek ve bu toplanan yerden bir ilmek alıyoruz. Ve dördünü bir seferde çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Evet, yine bu önümüze batmayacağız. Buradaki modelin üstüne batacağız. Bir ilmek yanındakinden ve bu modelimizin içinden bir ilmek. Dördünü bir seferde çıkaralım ve bir zincirimizi çekelim. Yer belirleyicimizi yine buradaki yıldızımızın kenarına takıyoruz. Evet, tekrar aynı şey. 1, 2, 3 tane ilmek çıkar. Dördünü bir ör ve bir zincir. 1, 2, 3 tane ilmek çıkar ve dördünü bir ör, bir zincir. Bu şekilde öreceğiz. Şimdi 2 sıra yıldızımız oluştu. Şimdi bu aynı işlemi buraya kadar gelip yine buradan geriye döneceğiz böyle. Yine buradan geriye bu şekilde azaltacağız. 6 sıra bu gösterdiğim şekilde örüp gelelim döne döne. Bu birinci sıra dersek şöyle bunu saymayalım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örüp gelelim. Evet, bu boyumuz yeterli. Sayalım. Bir yıldız sırası. Yıldız sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane yıldız modeli uygulayıp geldik. Şimdi bu kenara kadar ördük. Yer belirleyicimize kadar ördük. Yine bunu örmeden döneceğiz. Bir zincirimizi çektik ve modelimizi çeviriyoruz. Bu aradaki yıldızlarımızı daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yıldız modelimiz kalmış. Şimdi zincirimizi çekip döndük. Bu önümüzdekine batmıyoruz yine. Ve bu oluşan yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve bu sık iğnemize takıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz sık iğneye takalım. Yine bu sık iğnemizi yaptığımız yerden bir normal modelimizi uygulayalım. 2, bunun ortasından 3 ve dördünü bir seferde çıkaralım ve bir zincir çekelim. Yine aynı modelimizi uyguluyoruz. 1, 2, 3. Evet, tekrar 1, 2, 3. Yine uygulayacağız. 1, 2, 3. Şimdi bu modelimizi bu şekilde kapatalım. Ve bu yer belirleyicimizin olduğu yere bir sık iğne yaparak birleştirelim sıramıza. Bu yer belirleyicimizi çıkaralım buradan. Burada zincir çekmedik. Sık iğne yaptık kenara. Evet, döndürelim modelimizi. Evet, bu kenarda bir zincir çekiyor sık iğneden sonra. Modelimizi döndürdük. Şimdi bu ilk birinci boşluğa bir sık iğne yapalım. Yer belirleyicimizi bu sık iğneye geçirelim. Ve aynı bu yerden bir ilmek çıkarıyoruz. Ve önümüzdeki yerden bir ilmek çıkarıyoruz. Ve bu modelimizin ortasındakinden bir ilmek çıkarıyoruz.
Dördünü bir seferde çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Burada yine modelimizi uygulayalım. 1, 2, 3 çıkardık ve bir zincir çektik. Şimdi bu kenara geldik. Burada da yine aynı 1, 2, bu modelimizin ortasından 3 kez çıkardık. Bu şekilde çıkarıp bir zincir çektik. Şimdi buraya 3 yine bir tane uygulayalım modelimizi. 1, 2, bunun dibine de batalım. 3, dördünü bir örelim. Bir zincir çekelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Pardon, bir zincir çekmeyelim. Yine buraya bir sık iğne yapalım. Şimdi bir zincir çekelim ve modelimizi çeviriyoruz. Evet, şimdi yine buradaki yıldız boşluğumuzdan bir ilmek çıkar, bir sık iğne yapıyoruz buraya. Yer belirleyicimizi takalım. Ve sık iğnemizi yaptığımız yerden bir ilmek çıkaralım. Önümüzdekinden de ve buradaki zincirden dördünü bir örelim. Bir zincir çekelim. Ve tekrar buradan yine modelimizi uygulayalım. Dördünü bir örelim, zincir çekelim. Tekrar modelimizi uygulayalım. Dördünü bir örüp bir zincir çekelim. Yine aynı şey 1, 2 ve bu yer belirleyicimizin olduğu yerdeki ilmekten 3. Dördünü bir örüyoruz. Bunu çıkaralım. Bunun olduğu yere bir sık iğne yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Ve modelimizi çevirelim. Bu birinci yere bir sık iğne yapıyoruz. Yer belirleyicimizi bu sık iğneye takalım. Ve aynı boşluktan bir ilmek önümüzden, diğerinden dördünü bir örelim, bir zincir çekelim. Yine aynı şekilde modelimizi uygulayalım. Bu şekilde bir zincir çekelim. Yine aynı 2, 3, dördünü bir örelim, bir zincir çekelim. Yine aynı 1, 2 ve bu yer belirleyicimizin olduğu yerden 3, dördünü bir örüyoruz. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve aynı yere bir sık iğne yapalım. Ve bir zincir çekip döndürüyoruz. Şimdi yine aynı yere bir sık iğne yapıyoruz. Ve yer belirleyicimizi buraya takıyoruz. Evet, bu şekilde çantamızın askısı da bu şekilde bunu öreceğiz. Yani böyle. Şimdi burada askımızı öreceğiz. Bu yıldız sıralarımızı bir kez daha gidip gelelim ve ipimizi burada keselim. Bu yıldızın aynısından, yani buraya bir sıra daha yapalım. İpimizi keselim. Daha sonra aynı gösterdiğim gibi burayı anlattığım şekilde bu askımızdan da yine buradan ilmek alarak modelimizi uygulamaya başlayacağız. Bu yer belirleyicisinin olduğu yerden ipimizi geçirip 3 tane ilmek çıkarıp toplayıp bir zincir çekip tekrar buradan 3 tane ilmek çıkarıp bir zincir çekip bu şekilde buraya kadar yine öreceğiz ve gide gele aynı burası gibi, burada yapmış olduğumuz gibi bu modeli burada da uygulayalım, yine bu karşıda da. Ve bu diğer karşıda
Şimdi bu sapımızı 3 sıra örüp burada bırakacağız. İpimizi keseceğiz. Burayı ördüğümüz zaman bu askımızı ördükten sonra buranın askısını buraya kadar uzatalım. Ve burada nasıl birleştirdiğimi söyleyeceğim. Kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim, askının boyunu. Ölçüsünü vereceğim size. Aynı bu askıyı ördüğümüz gibi burayı da örüp gelelim. Ve burada nasıl birleştirdiğimi göstereyim size. Evet, şimdi buradaki askımızı 1, 2, 3 sıra örüp burada bitirmiştik ipimizi. Bu kenarımızı bitirdikten sonra. Ve bu kenarımızı aynı ördüğümüz gibi bu kenarımızı da ördük. Aynı şekilde bu kenarımızı da ördük. Ve burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 sıra burada da ördüm. Şimdi bunun ölçüsünü vereyim ben size, ördüğüm yeri. Evet, şu şekilde tutalım. Şöyle ölçeyim. Evet, bu askımızın boyu 50 santim. 50 santim. Ama burada da 3 sıralık bir modeli uygulamıştık. Evet, o modelle beraber toplamda 54-55 santim oldu askımızın ölçüsü. Evet, bu şekilde. Şimdi ördükten sonra nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim şimdi size. Bu şekilde askımızı tuttuk. Çantamızın ön tarafı. Şimdi burada bu ipimizi keselim. Biraz uzun. Çok da uzun olmasın. Şu kadar yeterli. Evet, ipimizi bu kadar kestik. Ve bu ilmeğimizi buradan çıkaralım. Şimdi şu şekilde askımızın ters yüzünü çevirelim. Bu çantadakinin de ters yüzünü çevirelim. Bu sık iğnemizden batalım. İpimizi bu şekilde çekelim. Şimdi karşıya doğru döndürelim ipimizi ve sıradaki sık iğneden bu şekilde alalım. Ve tekrar karşılıklı gelen sık iğnelere tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi buradan bu şekilde bu tarafa alalım. Şimdi diğer karşılıklı gelenlere batalım bu şekilde. Ve ipimizi alalım. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu sıradakileri alalım. İpimizi çıkaralım. Ve diğer sıradakileri alalım. Yine ipimizi çıkaralım. Arada sıkıştıralım burayı. Şu şekilde ipimiz sıkışık dursun. Çekiştirelim. Öne doğru. Bolluk kalmasın orada. Evet. Şimdi sıradaki sık iğnelerimizden tığımızı geçirelim. Ve ipimizi bu şekilde geçirelim. Evet. Ve sonuncu sık iğnemizdeyiz şimdi. Evet, bu şekilde birleştirmemiz. Burayı bir kez daha döndürelim. Sağlam olsun diye, kenarı düzgün görünsün diye. Ve bu uçlarımızı şimdi burada içinden yürüterek kaybedelim. Bu ucumuzu da içinden yürüterek kaybedelim. Evet, bu şekilde göründü birleştirme yerimiz. Burası tersiydi. Önünden de bu şekilde göründü. Evet, bu şekilde birleştirelim askımızı da. Şimdi ben buraya bir çıt çıt dikeceğim. Sonra bu uçlarımızı kaybedeceğim. Bu çıt çıtımızı dikeyim. Bunu anlatmama gerek yok. Burada tutturacağız sadece bu halkaya. O kadar yani. Bu çıt çıtımızı da buraya takacağız. Evet. Şimdi bu uçlarımızı kaybedelim. Ben bu çıt çıtımızı dikeyim. Daha sonra çantamızın santimlerini, bitmiş halini sizlere göstereceğim.
Evet, çantamızın anlatımı bitti. Çıt çıtımızı da diktim. Şimdi size ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 28 santim. Çantamızın ortasının yüksekliği 17 santim. Kenarının uzunluğu 21 santim. Şöyle askımızın uzunluğunu söyleyeyim. Askımızın uzunluğu şu şekilde 54-55 santim. Evet, tabanımızın ölçüsünü söyleyeyim. Tabanımızın eni 8 santim. Tabanımızın uzunluğu 21-22 santim. Evet, bu şekilde çantamızın yapım aşamaları. Şimdi çıt çıtımızı bu şekilde diktim. Buraya tutturdum. Evet, çantamızın içi bu şekilde. Gayet geniş bir çanta. Ve şu şekilde diktim çıt çıtımızı çarpı şeklinde. Evet, çantamızın anlatımı bu kadardı. Eğer yapmak isterseniz siz de beni Instagram, Facebook ve Pinterest sayfalarımdan da takip edip beğeni yorum yapabilirsiniz. Hepsinde ismim Funda'dan El İşleri. Evet, ben başka çantalarda, başka tariflerde tekrar karşınızda olacağım. Hepinize kolaylıklar dilerim.